8'e sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki misafirimiz beyin, omurilik ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Onur Kulaksızoğlu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Bizler iyiyiz. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Sizleri Ben sizleri çok iyi ağırlamakta görüyorum ama. Teşekkür onur duyuyoruz hocam. Hoş geldiniz. Her sabah tekrar. bu enerjiyi nereden buluyorsunuz diye de merak ediyorum açıkçası. Teşekkür ederiz. Teşekkürler hocam. Hocam kuyruk sokumu kırığı yani koksiks kırığı nedir? Hiç düştünüz mü? Defalarca düşmüşüzdür. Yaz, Allah kış, korusun. merdivenden. Evet, yani bir şey söyleyeyim. Biz o düştüğümüz zaman, defalarca düştüğümüz zaman hiç aklımızda olmayan bir şeyi, o kuyruk sokumu kemiğini incittiysek, kırdıysak, işte o zaman düşünmeyi bırakın, hayatımızın kabusu olmaya başlıyor. Ben çok basit, kuyruk sokumu. İnsanlarda da bu güdük bir kemiktir. Yani hiçbir işlevi olduğunu bilmediğimiz, ben anlatacağım birazdan, birkaç işlevi var aslında ve açıkçası korumaya da muhtaç olmayan güdük bir kemik deriz. Omurga, yani beynin uzantısı omuriliği korumakla görevlidir, bizi ayakta tutmakla görevlidir. Onun bel kısmı bittikten sonra sakrum dediğimiz kalçayla bağlantılı kısmı vardır. O bir bütündür, 5 kemik bir bütündür. Sonra da kuyruk sokumu gelir. O 4 parça ya da 5 parçadır. Bazı insanlarda 5 parça, bazı insanlarda 4 parça. Ama 4 parça da birbirine bağlantılı, kaynamış bir vaziyettedir. Ve o kaynamış olan kemik kısmı da sakruma, yani kalça kemiğine bağlıdır. Şimdi buraya kadar anlatıyorum, aslında bu anatomi. Bu anatomiyi bizler tıp fakültesine mezun olduğumuzda da biliriz. Beyin cerrahı olduğumuzda da biliriz. Ama kırılan bir insan, orasını kıran bir insan hayatın sadece odağının orası olduğunu bizden çok daha iyi bilir. Çünkü ciddi bir hayat konforunu bozan bir şeydir. Kuyruk sokumu kemiği. Hiçbir fonksiyonu yok diyorum ama kuyruk sokumunun alınan hastalarla ilgili bir çalışma var. O çalışmada da yokuş aşağı hızlı koştuğunda dengesizlik yapabiliyor. Onun dışında başka bir problem yaratmıyor alınması. Ama biz şimdi bunun neden kaynaklandığını geçmişe döndüğümüzde veya diğer canlılara baktığımızda bir hayvanın da, bir köpeğin de kuyruğunu kestiğimizde o köpek dengesizleşir. Yani o da hızlı koşamaz veya yokuş aşağı koşarken sağa sola çarpar, devrilir. Onu çok iyi bildiğimiz için aslında bu çalışmayı onun üzerinden yaparak kuyruk sokumu olmayan kişileri veya aldığımız kişileri biz özellikle uyarırız. Uyardığımız zaman da ancak şu tepkiyi bir hastadan aldım. Çok dikkat ederim hocam, teşekkür ederim dedi. Çünkü diğerlerinin hepsinin tepkisi şuydu. Yüzlerce bu ameliyatı yaptım çünkü. Hocam ben yokuş aşağı niye koşayım ki dediler. Ama bir tane maratoncu ameliyat etmiştim. O maratoncu da inanılmaz zayıf, kas gücü var ama izometrik dediğimiz uzunlamasına kas gücü olan bir kişi. O hanımefendi de çok ters bir noktada düşmüş, omuriliğin en son kısmı olan bu kuyruk sokumunu kırmıştı ve yazık, hani koşmasına, yürümesine, sporunu yapmasına asla engel değil ama oturmasına çok büyük engeldi. Zaten kuyruk sokumu kemiği kırığı insanı oturtmaz. İlk planda siz böyle bir yan yana oturmaya başlarsınız çünkü kırdığınız zamanı belki hatırlamıyorsunuzdur bile. İşte 20'li yaşlarda, 15'li yaşlarda ya ben bir bisikletten düşmüştüm ve işte kayanın üstüne düşmüştüm, ters bir şey olmuştu düşmüştüm falan gibi mutlaka bir travma hikayesi veya ona benzer bir hikayesi vardır. Ama aradan geçen 10 yıl, 20 yıl hiçbir problem hissetmez kuyruk sokumuyla alakalı. Akut travmalardan bahsetmiyorum, bu kronik travmalar bunlar. Bir bakarız ki hastaya yaşlanmaya başlamış. Evet, biz yaşlanınca ne oluyoruz? Güzellik uzmanlarımız bilir. Hemen yanaklarımız aşağı sarkıyor. Niye sarkıyor? Çünkü yer çekimi. Şimdi yer çekimi bizim yanaklarımızda varsa popo kaslarımızda da var. Evet. Şimdi popo kasları da aşağı doğru sarkmaya başlayınca sakrum ve koksiks ortaya çıkıyor. Yani kuyruk sokumu kemiği aslında bizim otururken iki tane poponun, yani sağ popo ve sol poponun üstüne otururken onların sarkmasına bağlı artık ne yapıyoruz? Zayıflayınca, ani zayıflayınca veya yaşlılığa bağlı artık kuyruk sokumunun üstüne oturmaya başlıyoruz. Şimdi kuyruk sokumuna oturmaya başlayınca bir de 40'lı yaşları, 50'li yaşları geçirince insanlar hadi ben bir spor yapayım, hadi ben bir yükleneyim, hadi ben pilates yapayım dediğinde sert zemine oturarak hareketler yapmaya başladığı anda kuyruk sokumu ağrısıyla karşı karşıya kalıyorlar. İşte bu kadar basit. Aslında baktığınız yerde bizim bütün hayatımızı özetlemiş oluyoruz. Bizim hayatımızda kuyruk sokumunun önemi ancak kişiye özel
hayat konforu bozulmasıyla birebir alakalı. Tabii travmalar var. Travmalarda, akut travmalarda biz ne yaparız? Anadolu'da bizi izleyen bir sürü izleyici var. Hemen onu çeken omacı teyzeler vardır. Evet. Onlara göndeririz. Yani ailedeki gerçekten kırılan sayısı 3'e 1'dir. Yani bir koksiks kırığı bir ailede 3 kişide 1'e nasip olur. Ve bu orana göre onların hepsi doktora gidip ameliyat mı olur? Asla. Giderler omacıya, şuna buna çektirirler, oturttururlar. Hatta o kişi bir dönem hiç oturmaz. Oturmayınca zaten kaynar, iyileşir. Veya doktora gittiğinde, ki bizim ilk basamak hekimlerimiz hemen simit minder önerirler. Çok güzel bir tedavi şeklidir. O simit mindere oturduğunda 3 hafta, 4 haftada orası kaynar ve bir problem olmaktan çıkar. Biz nelerden bahsediyoruz? O problemlerden bahsediyoruz. İşte problem olmaktan çıktıktan sonra zaten biz görmüyoruz. Ama problem olanlar ters kaynayanlar, içe doğru eğimli kaynayanlar veya dışa doğru açılı kaynayanlar. Ters kaynama olmaz. Bir de siz sürekli onun darbeye maruz bırakırsanız bu sefer yalancı eklem oluşur. Yani el bileğindeki eklem vardır ya, evet. Onun gibi orada eklem oluşur. Oturunca içeri batar, ayağa kalktığınızda dışarı doğru döner, rahatsız etmez. Ama oturamaz. Hasta müthiş bir bakat ağrısı çeker. Yaygın pelvis dediğimiz kalça kemikleri ağrısı çeker, bacaklarına kadar iner. Hayat konforu bozulması o kadar önemli ki cinsel münasebeti bile engelleyen bir şeydir. Dışkılamayı engelleyen bir şeydir. Yani kabızlık en önemli sorunlarından biri. Ikınamaz, 3 günde 5 günde bir tuvalete gider. Niye? Çünkü Canı orası yanıyor. canı yakar. Artık bir gelir 3 gün sonra çok katılaşmış bir şekilde canhıraş bir dışkılama yapar. Bu acıdan dolayı az yer. Az yedikçe inanılmaz şekilde zayıflar. Yani aslında kuyruk sokumu kemiği tamamen ortaya çıkacak kadar da zayıflamaya başlar. Ya bakın hepsi ters girdap. Yani bir girdabın içerisine girdikten sonra hayat konforu bozulmasıyla beraber nasıl bir kötü döngüye giriyor. Bir hastam geldi, karı koca geldiler. Buyurun oturun diyorum, oturamayız dediler. Yani oturamayız. Dedi ki eşim oturamıyor, ben de oturamıyorum o yüzden dedi. Yani ona empati yapıyorum. Ve kadıncağızın tek bir söylediği bir şey vardı. Eşimle el ele tutuşup sinemaya gitmek istiyorum dedi. Nasıl yani dedim. Sinemaya, biz de evlendiğimizden beri, işte 10-15 yıllık evliler. Evlendiğimizden beri sinemaya gidemedik dedi. Benim genç kızlığımda bir travmaya maruz kalmıştım dedi. Kırılmıştı. Ama biraz dedi gelinliğin içerisine sığayım diye, birazcık da işte güzel görüneyim diye kilo verince dedi bu olay ortaya çıktı. Ters kaynamış bir koksiks kemiği. Bakın yerine oturtulmadığı için ters kaynamış. O içeri doğru batma yapıyor. Şimdi içeri doğru batma yapınca oturduğu an kadın olduğu için rahime batan bir ağrısı var. Kalın bağırsağa batan bir ağrısı var. Kabızlık yapıyor. Dediğimiz gibi bir sürü işlevsel bozukluk yaratıyor. Onun dışında oturamadığı için de sosyal bütün mecralardan uzak kalıyor. Yani gidelim de dışarıda bir güzel yemek yiyelim, yok. Oturamıyor. Evde nasıl, ne yapıyorsunuz dedim, ayakta yiyorum dedi. Eşi dedi ki o büyük uzun sandalyelerden aldık dedi, ben ondanayım dedi, o ayakta dedi, yemeği öyle yiyoruz dedi. Bakın yıllarca, evlilik boyunca bütün hayat konforu bozulmuş. Kimseye misafire gidemiyoruz, kimseyi de kabul edemiyoruz. Çünkü ben oturmadığım için insanlar rahatsız oluyor. Hayat konforu ne kadar değişiyor. Bu yüzden boşananlar var. Bu yüzden meslekten men edilenler veya kendisi istifa edenler var. Ne kadar kötü. Öğrencilik yapamayan var. Geçen yıl bir öğrenci dedi ki ben bu sene için sınava gireceğim hocam. Yalvarırım dedi, şu ağrıdan beni kurtarın. Ben çünkü ders çalışmak istiyorum. Sınava gireceğim. 3 saat boyunca üniversite sınavında oturabilmem lazım dedi. Eylül ayında gelmişti. Ameliyatını yaptım. Çok güzel bir yer kazandı. Dereceye de girdi. İlk 5000'e girdi. Mimar okuyacak. Buradan kendisine de selam söylüyorum. İsim vermiyorum tabii ki. Ama o kadar önemli ki hayat konforu bozuluyor. Koksiks kemiği dediğiniz. Bu arada koksiks kemiği ile alakalı şunu söyleyeyim. Biz beyin cerrahları hiç ilgilenmezdik. Bunu genel anlamda genel cerrahlar veya işte birinci basamak hekim arkadaşlarımız ilgilenir, aile hekimleri falan ilgilenir. Simit falan tedavisi verirler ama asla dokunmamaya çalışırlar. Ortopedistler de hiç dokunmak istemezler. Çünkü orası çok kanlı bir bölge ve bir soğan zarı yakınlığında kalın bağırsak var. Bir soğan zarı yakınlığında rahim var kadınlar için. İnanılmaz bir sinir ağıyla
Çepeçevre. Yani orada bir şeye dokunduğunuzda altına kaçırabilir. Bir şeye dokunduğunuzda erkeklik fonksiyonu bozulabilir. Bir şeye dokunduğunuzda alt tamamen hissizleşebilir. Çok ciddi bir operasyon. Ciddi bir olay ve altını mesela oradaki yanlış bir kesiyle yaptığınızda halka bir şey vardır orada. Kasan bir sfinkter dediğimiz kas kütlesi vardır. Bizim anüsümüzü dışarıya açan ya da kapatan bir halka. O yanlışlıkla kesilirse dışarı doğru gayta kaçırma olabilir. O kadar önemli bir bölge olduğu için ilgilenmeyiz, dokunmayız, uğraşmayız. Hatta mümkünse bize gelmesin deriz. Doğru mu? Nuri'cim sen çok iyi biliyorsun yani meslektaşız. Sonuçta ben beyin omurilik sinir cerrahı olarak ilgilenmiyorduk diyorum. Ortopedistler de biz de ilgilenmiyorduk derler. Fakat biz bu işe neden el attık? Ben son 10-12 yıldır bu işi mikro cerrahiyle çözdüm. Çözdüm derken çok ciddi yayınlarımız da var. 1000'in üzerinde bu ameliyatı yapmışlığım var. Hepsi deneme yanılma değil. Aslında oradaki sinir ağlarından ben tümör çıkartırdım. Şimdi tümörü çıkartan insan oradaki koksik kemiğini çıkartmaz mı? Tabii Çok ki. rahat çıkartır. Ama biz tümör çıkartırken falan o bölgede böyle şöyle söyleyeyim, bir beyinde bir dikkatle çalışıyorsanız burada 10 dikkatle çalışıyorsunuz. Çünkü bilmediğiniz beyinde her şeyi biliyorum. Omurilikte her şeyi biliyorum ama burada bilmediğim bir rahim var, bir kalın bağırsak var. Bir anüs denilen o çıkan sfinkter dediğimiz halka var. Yani bunlarla bilmiyorsunuz. Bunlara karşı pür dikkat olmanız lazım ve orayı ben 40 kat büyütmeyle sinir liflerinin arasından o batmış, kırılmış, ters kaynamış ya da yalancı eklem oluşmuş koksiks kemiğini çıkartma ameliyatı yapmaya başladım. Benim gibi birkaç meslektaşım daha başladılar. Biz 10 yıldır bu mikrocerrahi sayesinde hastaları sağlığına kavuşturuyoruz. Ama ne oluyor? İlk planda bir 15 gün tabii ki yara yeri bakımı çok önemlidir. Anüs dediğimiz o bölgeye çok yakındır. Yakın olduğu için mikrop kapma olasılığı her ne kadar minimal invaziv cerrahi dediğimiz küçücük kesimle maksimum fayda sağladığımız bir ameliyatı yapsak da %1, %2 risk vardır. Anüse yakınlığından dolayı. Başka risk var mı derseniz mikroskop altında çalışırken oradaki sinirlerin zedelenmesi, anüsün işte kendine has hani o sfinkterin ortadan kalkıp da altına kaçırma olayı olması veya belden aşağı hissizlik gibi riskleri ortadan kaldırmış oluyoruz. Aslında ameliyatını karar vermek ne kadar zor ama ameliyat yapmak onların hepsinden çok daha zor bir ameliyattır. Korkutmayalım ama. Evet. Ya aslında tam onu söyleyecektim. Yani hani sanki öyle bir şey oldu ki yani bütün koksiks kırıkları cerrahiye gitmelidir gibi değil. Yo. Böyle bir algoritmanız var. Ben hani onun için soruyorum. Onu da isterseniz söyleyelim. Yani en önemli kime şey, nasıl tedavi yapmak kırıldığı lazım? anda lütfen hekime başvursun. Evet. Gidip de öyle orasını burasını çektirmelerle uğraşmasın veya kendi kafasından edep yeri mantığıyla doktordan uzak durmasın. Evet. En önemli şey o. Biz bir bakıyoruz, ya ben düşmüştüm. Tamam, bunu kime söyledin? Hiç kimseye. Peki sen ne yaptın? Bir de yıllar sonra çıkıyor. Yıllar sonra Problem. ortaya çıkıyor. Şimdi kırıldı, olabilir, düştünüz, ters bir yere geldiniz. Ya benim şu anda ameliyathane hemşirem ayağa kayıyor, o kaloriferin tam köşesine denk geldi, 1 ay oldu. Denk geldi ve kırıldı. O kadar enteresandır ki. Şimdi baktık, eyvah dedim ben. Ama nasıl feryat figan? Tamam hocam bir şeyim yok dedi, ayağa kalktı. Dur bir bakalım dedim. Hemen bir film çektik, kırılmış. Onu yerine oturtma gibi bir manevramız var. O manevrayı yaptıktan sonra simide oturması gerektiğini söyledim. 3 hafta. Bakın tedavi oldu, bitti. Ve iyileşti Kendi yani. ameliyathane hemşirem. Kaynadı, Yani evet. oldu, kaynadı ve bitti. Bunun kronikleştiği anda özellikle ilk zamanlarda biz birkaç tane daha tedavi uyguluyoruz. O tedaviler ameliyat değil. İğne tedavisi, radyo frekans tedavisi, kortizon tedavisi. Hani yerine getirme tedavisi, yani o kırığın ilk akut döneminde oluyor. O akut dönem 3 haftadır. Yani bir kemik 3 hafta sonra kaynar. Siz bu sefer kırıp tekrar başka bir yere çekmeniz lazım. Nasıl kırdığınız, kontrollü kırıp kontrollü yerleştirmeniz mümkün olmadığı için yanlış bir tedavi oluyor. O zaman ters açı oluyor. Yani şimdi mesela koksiks kemiği şöyle geliyor. Bu kırılmış. Siz bunu kaynadığı zaman çekip kırıp da yerine oturtayım dediğinizde uçtan kırılıyor. Bu sefer ters açılı dışarı doğru kaynayan bambaşka bir kemik haline geliyor. Onun da bu sefer yine ameliyatta tedavisi söz konusu. Bir tek şu var.
Yani Hipokrat'ın bize söylediği neydi? En büyük öğüt. Önce zarar verme. Ama hastaların da bence Hipokrat'tan alması gereken bir tek bir şey var. Kendine zarar verme, verdirtme. Gidip orada hiçbir diploması olmayan bir insana kendini teslim etmek Nasıl emanet ne ediyorsun? kadar rahat Tabii. teslim ediyorlar bilmiyorum ama bir doktora gelip görünmekten kendilerini gerçekten alıkoyuyorlar. Burada ben berber koltuğunda oturup kütürdetenlere de aynı şeyi söylüyorum. Ben o omurgaya, yani o omurgaya yıllarımı verdim. Ben öyle dokunmuyorum. Oradaki 2 tane sakal tıraşı yapmış adamın boynunu kütürdetmesine izin veriyorlar. Ve felç olup gelen var biliyor musunuz? Bir gün o masada pat diye düşen, apar topar ambulansla getirilen bir hastaya ben şöyle baktım. 6 saat içerisinde ameliyat yapacağız. Bunu yapmamız lazım. Ama senin yürüme şansın olup olmadığını 6 saat sonra göreceğim. Bu spinal şok mu yoksa kalıcı bir hasar mı 6 saat sonra anlayacağız dedim. Apar topar ameliyat ettim. Şükür spinal şokmuş ve yürüdü. Ama ondan sonra diyor ki benim sokağımdaki, mahallemdeki o berberin diyor kapısını bırak o sokaktan geçmedim dedi. O çok önemli bir şey. Düşünün siz gidip omurganızın en son uzantısı bütün sinir ağları, nöral ağ deriz biz ona. Böyle sakral lifler de şey gibidir, at yelesi gibidir. Atın yelesi nasıl böyle, yani ben saçtan örnek vereceğim ama ikimizde saç yok o yüzden sizin saçınızdan hocam. örnek vereyim. O saç telleri gibi aşağıya doğru inen sinirlere batmış bir kemikten bahsediyorum. O kemiği açık ameliyatta da almak dehşet verici bir şey. O sinirleri zedeleyebilir, o damarları zedeleyebilir. O yüzden mikroskop altında bu ameliyat yapılmalı diyoruz. Yani en önemli nokta o. Herkes ameliyat olmalı mı sorusu da buradan aslında cevabını bulmuş. Evet. Evet hocam. Kesinlikle. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Rica Çok ederim. Bitti faydalı mi? bilgiler Ben daha verdiniz. ne Evet. O kadar akıcı geçti ki Ay, kesinlikle. eksik olmayın. Çok Teşekkürler. sağ olun. Ağzınıza sağlık. Ben Hiç teşekkür iyi Bölmek geldiniz. istemedim yani. Evet. Yok, sağ olun. Çok çok güzel geçti program. Eksik olmayın. Çok sağ olun. Çok Sağ teşekkürler. olun hocam. Evet, 8'e Sağlık'ta bugünkü misafirimiz beyin omurilik ve sinir cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Onur Kulaksızoğlu'ydu. Kendisiyle kuyruk sokumu mikro cerrahisinden bahsettik. 8'de Sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.